Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Batı'dan ithal edilen masallar çoğu zaman toplumumuzun temel taşı olan çocukların bilinçaltına farklı şeyler empoze ediyor. Daha önceki videolarımda da sizlere bu masalları deşifre etmiştim. Bu yeni videomuzda da sizlere Pinokyo'nun gerçek yüzünü ifşa edeceğim. Pinokyo, dünya çocuk edebiyatının başyapıtlarından birisidir. Carlo Collodini'nin 1881 yılında yazdığı ve bir çocuk gazetesinde tefrika olarak yayımlandığı eser, gördüğü ilgi üzerine 1883'te kitap olarak basıldı. Pinokyo, ilk önce tefrika edildiği gazetenin ressamı Ugo Fleres tarafından resmedilmiş, kitap olarak ilk baskısında ise Pinokyo'yu Enrico Mazzanti resmetmiştir. Romanın dışarıya lanse edilen temasına yalan söylemek bir çocuğun sahip olabileceği en kötü huydur ifadesi oluşturur. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Pinokyo küçük bir çocuğa dönüşen bir kukladır. Fakat bu kukla akıllı uslu bir çocuk olma niyetine rağmen daha önceki yaramazlık, tembellik, umursamazlık ve muziplik alışkanlıklarını bırakamaz. Bu alışkanlıklar onun başına olmadık işler açar. Roman birçok kez filme alındı, sahnelendi, animasyon ile canlandırıldı. Eserin evrensel başarısı Walt Disney'in Pinokyo'yu 1939 senesinde film kahramanı yapmasıyla daha da arttı. Birçok yayın evi adı bilinmeyen yazarlara Pinokyo'nun Sırrı, Pinokyo'nun Arkadaşı, Pinokyo Afrika'da gibi isimlerle pek çok Pinokyo kitabı yazdırmıştır. Türkçe'ye pek çok kez çevrilen eserin ilk çevirisi 1944 yılında Ragıp Önel tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilinen ilk hikaye yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta bir kütükten kukla yapar ve ona Pinokyo ismini verir. Pinokyo etten kemikten olmasa da tahtadan bir çocuk haline gelir. Geppetto onu evladı olarak benimser. Onu okula gönderir. Yaramaz bir çocuk olan Pinokyo babasının sözünü dinlemez. Okuldan kaçıp başıboş dolaşır. Çevresinin etkisiyle birçok hata yapar. Emek vermeden kazanmak ister ve bütün parasını kaybeder. Zor duruma düşünce bir mavi orman perisi yardımına yetişir. Ona ilgi ve şefkat gösterir. Pinokyo periye yalan söyledikçe burnu uzamakta ve herkes yalan söylediğini fark etmektedir. Babasını aramak için periden ayrılan Pinokyo birçok macera yaşar. İyi bir çocuk olmaya çalışır. Bir gün denizde yüzerken büyük bir köpek balığı Pinokyo'yu yutar. Pinokyo balığın karnında babasıyla karşılaşır. Uzun zaman önce balık tarafından yutulan Geppetto Usta artık çok halsizdir. Pinokyo balığın karnını gıdıklayınca huylanan balık ikisini de kusar ve Pinokyo ile babası eve dönerler. Pinokyo hasta babasına bakar. İyi kalpli uslu bir çocuk olan Pinokyo Mavi Peri tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülür. Carlo Collodini'ye bu hikayeyi yazmakta esin kaynağı olan olay neydi ve hangi amaçla Pinokyo'yu kaleme almıştı? Pek çok farklı tema varken bir insan neden çocuklar için uzun burunlu bir kukladan bahseder ki? Bu uzun burun sizlere neyi çağrıştırıyor? Bu soruların cevabı uzun yıllar çocuklara olan sevgisinden kaynaklanan hayal gücü olarak cevaplanmıştı. Ancak uzun yıllar sonra ele geçirilen notlarında Pinokyo'nun gerçek yüzü gözler önüne serildi. Collodini'nin yaşadığı 1800'lerin Floransa'sı, Dante'nin dev eserler verdiği, Da Vinci'nin büyük sanat eserleri vücuda getirdiği şaşalı günlerinden çok uzak İtalya'nın en gerici ve bağnaz şehriydi. Bu dönemde Collodini, yer altında faaliyet gösteren P2 locasına sıkı sıkıya bağlı yüksek dereceli bir üyeydi. Floransa'nın bu durumu İtalya'nın bu önemli şehrinde yaşayan halk üzerinde etki ve nüfus kazanmak isteyen P2 locasının işine gelmiyordu. Bu yüzden geniş kitlelere, özellikle gelecek nesil olan çocuklara ulaşabilecek basın yayın organlarında kendilerine bağlı üyelerin kilise tarafından yasak ilan edilen tüm olgulara karşı gizli bir propaganda savaşı başlatmasına karar verildi. Yasaklar masum gösterilerek yeni nesillere aktarılmalıydı. Pinokyo'nun ilk yayınlandığı yıllara baktığımızda Floransa'daki çocuk eserlerinde bir patlama olduğunu görürüz. Collodini de cemiyetin bu talimatına uyanlar arasındaydı. Dönemin Floransa'sında Garbedino adında bir zanaatkar, orta yaşlı kadınlar için gizli cinsel oyuncaklar üretiyor, bunları da bakanların anlamaması için yaptığı tahta kuklaların kol ve bacak uzuvlarına monte ederek kullanılacağı zaman açılan bir mekanizmayla gizliyordu. Collodini bunları şehir dedikodularından duymuş, bunun üzerine Garbedino ile görüşerek kuklaları görmüştü. Daha sonra bu zanaatkardan esinlenerek Garbedino'yu Geppetto haline getirdi ve Pinokyo'yu kaleme aldı. Pek çok kişinin dedikoduları duyduğu Floransa'da bu durum halka öylesine bir subliminal mesaj vermişti ki 1902'lerde dünyanın ilk cinsel alışveriş dükkanı Floransa'da açılmıştır. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için
bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.